Bu büyük şey konusu Bütün oldu özelimiz çünkü. zaten gitti artık. Gerçekten mi? Bizce kardeşler. Nasıl gitti? Anladım, Yok, şaka özel yapıyorum. değil onlar. Şaka yapıyorum. İnşallah kardeş değillerdir. Bir tek doğum gününü tutabiliyorum. Beraber Evet, sağlıyoruz. Bir tık daha istiyorum. Bu büyük şey Bütün konusu oldu özelimiz çünkü. zaten gitti artık. Gerçekten mi? Bizce kardeşler. Nasıl gitti? Anladım, Yok, şaka özel yapıyorum. değil onlar. Şaka. İnşallah kardeş değillerdir. Bir tek doğum gününü tutabiliyorum. Beraber Evet. sağlıyoruz. Bir tık daha şöyle derdim. Ne olur bana. Erkan Özge. It's not complicated guys. أول مرة حبيبي. Merhaba Özge. Merhaba. Merhaba. Sizi It's Not Complicated'ın çok özel bir bölümünde ağırlamakta çok mutluyuz. Bu programda ilişkinizi karmaşık olup olmadığını test ediyoruz. Ama bölüme başlamadan önce sizce ilişkiniz karmaşık mı değil mi? Karmaşık. İlişkiler hep İlişki karmaşıktır. karmaşık. Evet. Yani karmaşık olmayan ilişki yoktur herhalde. Karmaşık da No olmalı. أول مرة. No أول مرة. Öncelikle birinci bölümle başlayalım. İlk bölüm anılarla başlayacağız. Öncelikle kiraz mevsimi setinde tanıştınız. Birbirinizi ilk ne zaman gördünüz ve ilk izleminiz neydi? Birbirimizi ilk okuma provasında provasında gördük. Evet. Daha önce ben senin olduğunu bile bilmiyordum aslında karakteri. Bayağı, evet, Senin orada seçildiğini bile karşılaştık. bilmiyordum. Evet. Okuma provasında karşılaştık kiraz mevsiminin. Ondan sonra hatta bir kahve içelim dedim sana. Çünkü birbirimizi hiç tanımıyorduk. Oturup beraber bir kahve içtik. Aslında çok bir fikrim yoktu benim Serkan'la dair ilk karşılaşmada. İşe çok odaklıydım. İş iyi olsun. Çünkü ilk başrolümüzde çok heyecanlıydık ve ilgim Serkan'da değildi yani. İlgim işteydi. Peki o tanışmadan sonra duygularınız birbirinize karşı nasıl bir yol aldı? Sakin biri olduğunu düşündüm ben. Sakin ve aslında uyumlu biri gibi gözüküyordu. Benim için de Özge'nin ilgi çekici bir kadın. Çünkü çok konuşkan, işte enerjisi hep yüksektir. Aslında bütün ortamdaki enerjiyi alır. O yüzden benim için şeydi, ilgi çekiciydi tabii ki de. Aslında benim tam zıttımdı. Ben muhtemelen kenarda köşede bir yerde oturup sakince oturuyordum. Peki şöyle bir şey var. Her çiftin birbirine taktığı lakaplar olur. Sizde bu var mı? İlginç lakaplar. Bende yok. Bende de çok fazla yok. Yani aşkım genellikle. Bazen Özgite. Özgito oluyor niyeyse. Cips adı gibi. Şimdi muhtemelen sosyal medya hesapları türeyecek Özgito diye, kusura bakma. Peki Serkan, Özge'ye ilk evlenme teklifi ederken çok sıradan bir teklif ettin. Evet. İkiniz de pijamalar ve yüz maskeleri içerisindeydiniz. Özge, onun teklif edeceğinden haberin var mıydı? Diz çöktüğünde tepkin... Hiç yoktu. Aklımın yani hiç beklemediğimiz bir dönemdi. Hiç aklımızda konu o yoktu yani. Başka konu gündemlerimiz vardı. Bir evlilik konusunu uzun zamandır konuşmuyorduk aslında. Yani evlilik teklifi bizim ilişkimizde hiçbir zaman böyle bir konu haline gelmemiş. Ve birkaç yıl önce en son herhalde bir evleniriz ya diye bir ara konuşmuştuk ve konu yine kapanmıştı. Serkan işte şehir dışı bir işten dönmüştü. Hatta o hafta böyle aslında şüphelenmem gereken bir sürü şey varmış. Çok Hiç fazla, şüphelenmedim. çok fazla var. Hiç yani odam orada olmadığı için dikkatimde. Sonra bir anda ışığı kapattın. Ki ilk tepkim şey oldu aslında. Yüzü görünce kahkaha attın. Evet, bayağı kahkaha Çok attı. büyük, çok büyük Hiç uzun beklemiyordum. kahkaha attı. Çünkü bayağı kahkaha attı ve ben Sinirlerim oldum bozuldu çünkü. Yani kahkaha mı bunun karşılığı? Çok- Şimdi bu Özge'nin bakış açısı. Evet, bir de çok şeyden tedirgin oldum ben. Böyle üstüm başım da bir saçmaydı yani böyle. Evet, ondan sonra Dedikten evet dedim. Bunların hepsi Özge'nin bakış açısı. Benim açımdan tam tersi. Ben hakikaten planlıyordum nasıl yap. Bir yandan bir özel bir şey olsun istiyorum ama bir yandan o kadar da özel değil gerçekten. Bizim gibi olsun. Daha sıradan, daha her günümüz gibi aksın istiyorum. Nasıl o gün mesela Özge diyor ya, çok sıradan, benim için asla sıradan değildi. Bir kere o yüzüğün kutusu gelince şöyle bir tepki oluyor. Anında vermek istiyorsun. Yüzüğü sakladım dolapta ama gidip yüzüğe bakıyorum, geri dönüyorum. Gidip bakıyor. Evet. Ha yok, yerinde mi diye değil. Hani vermek istiyorum bir anda. Aa, Hemen vermek istiyorum. Ondan sonra bütün gün onu düşünüyorum. Uygun bir zaman, en güzel an, belki ertesi gün falan. Hakikaten Özge'nin saç maskesi yapacağı tur oldu. çok Okey. sıkıcıydı Gerçekten çünkü. saç maskesi yapsın. El maskesi diye bir şey varmış. Eldiven giyiyorsun, böyle Evet, duruyorsun. ve telefon tuşlarına basamıyorum. Bu Bana arada dedi- öyle garip bir durum var. Bana dedi ki sana da yapalım. Tabii ki de yapalım. Ben de saklı. Aslında ondan bile şüphelenmeliydim. Hayatta böyle bir şey Hayatta kabul etmezsin yapmayacağım bir normalde. şey. Ben Gıcık de gıcık yağlar falan. İkimiz böyle duruyoruz. İşte televizyon izliyoruz ve ben ne zaman çıkacak bu? Hani çıkması lazım ki yüzük takmak istiyorum yani. 15 dakika demişti. Yarım saat oldu. Elimiz böyle duruyor. Ve ben artık oldum. Yeter. Hani gittim içeri, kadehleri hazırlayacağım. Ondan sonra komik bir andı ve bizi yansıtan bir andı herhalde. Peki şimdi şöyle, ikiniz de seyahat etmeyi seviyorsunuz. Bu yüzden düğününüzü de İtalya'da yaptınız. Düğün gününüzden en sevdiğiniz anı neydi? Ve zamanda geri dönebilseydiniz, düğünde değiştirmek istediğiniz bir şey olur muydu? Ben hiçbir şey değiştirmezdim. Ben de değiştirmezdim ama bir tık daha sakin olmak isterdim. Böyle düğün böyle hepimizin gözünde çok büyüttüğü bir durum ya. Aslında çok biz minimal de bir şey yapmak istedik. Yani az kişiyle sevdiklerimizle. Ona rağmen korkunç bir heyecan. Ona bir tık daha bastırıp aslında daha tadını çıkartmak isterdim ki bayağı çıkardık aslında. Benim en sevdiğim an akşam yemeği. Böyle bütün dostlarımızla o ağaçlar altındaki masada tek bir evet, masa evet, yaptık evet. biz. Uzun büyük bir masa yaptık ve sanırım böyle cennet gibi bir yerdi gerçekten. Ağaçların altında çok güzel bir Ya masamız mekanı- vardı ve birbirimiz hakkında konuştuğumuz an sanırım. Mekanı görünce zaten burası kesin demiştik. Benim için böylece an gerçekten çok özel bir an. Hala gözümün önünden gitmez. Evet, mekan çok güzel. Böyle çok tarihi bir binadayız falan. Herkes hazırlanıyor. Özge yan tarafta. Ben kendi odamda hazırlanıyorum. Sonra dışarı çıktım. Bir bakayım
bakayım diye her şey yolunda mı diye. Dışarı çıktığımda sanırım fotoğrafçı yapmış onu fotoğraf çekmek için. Upuzun gelinliği merdiven boşluğunda böyle merdivenlere asmış ve onu görünce böyle bir şey oldum. Hani çok O an güzel. videoda var. Videoda var evet. Hani Düğün açılış videosunda galiba. var. Olabilir evet. Çok güzel ve o anı böyle canlı görünce okey bu akşam çok Evleniyoruz güzel. Evleniyoruz galiba. Evleniyoruz falan. İnşallah tüm günleriniz bu. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Madem seyahatten bahsettik, birlikte yaşadığınız en komik seyahat anınız neydi ve seyahat ederken birbirinizin karakterini tek kelimeyle nasıl tanımlardınız? Ya şu an komik geliyor onlar ama yaşarken pek komik olmuyor. Açlıktan ağlamalarım. Özge biraz yemek konusunda seçicidir. Ve Ben her şeyi yerim. acıkınca çok mutsuz ve üzgün oluyorum yani. Ve böyle bir anda ben çok yoruldum diye ağlayabiliyorum ya da çok acıktım diye. Çünkü dayanmaya çalışıyorum. Böyle sabırlı biri olmaya çalışıyorum. Yani zorlaştırmamaya çalışıyorum seyahati. Ama böyle tutuyorum kendimi. En son dakikada şey oluyor. Yazın New York'ta da bir Evet, evet. yolun bir anda şey olabiliyorum böyle ağlayarak ben çok acıktım gibi saçma. Allah'tan dünyanın her yerinde İtalyan restoranları var. Çok Ya kurtarıcı. benim bir tık daha geleneksel. Öyle yöresel tatları çok daha lokal tatları her zaman açık olmayabiliyor. O yüzden de böyle evet İtalyan restoranları, hatta arkadaşlarım benimle çok dalga geçiyor bu konuyla ilgili ama İtalyan restoranları benim hayatımı bayağı kurtarabiliyor. Ben her şeyi Ondan sonra senin için şey diyebilirim seyahatlerle ilgili. Yani bence dünyanın en iyi seyahat arkadaşısın. Müthiş çözüm odaklı. Yani bu sanırım aslında benim bir tık şımarmama sebep oluyor. Çünkü Serkan her şeyi çözebiliyor seyahat. Yani aslında benim yaptığım biraz evet ayıp oluyor. Yo. Her şeyi sana yüklemek Yo, ama benim- şey oluyor. Yani yükleyince çözüyorsun. Bence ama. de şöyle ama benim işte şöyle oluyor. Sen şimdi bir yere giderken atıyorum sallıyorum. Bir yer Tokyo seçiyoruz. Tokyo'ya giderken ben Tokyo'ya dair belki 2 şey araştırırım. Özge Evet. nereye gitmek ister? Mekan falan araştırır. Gider miyiz gitmez miyiz birazcık o anda belli olur. Ama listede burası yapılır, burası Ya görülmesi evet. gerekir. Ben şehre ve şehrin tarihine böyle Evet, hakim planlama olmayı bende seviyorum. var. Onları seviyorum. Rota falan Evet. ben. Ya son dakika mesela uçak Pratik çözümler bende değil evet. uçak bileti falan bakarken atıyorum şehir değiştirirken bir anda şeye dönebiliyor. Ya arabayla gitsek aslında tamam arabayla gidelim o zaman rotayı. Bak ama bence seyahat konusunda şu ana kadar yaptığımız o anda hiç güzel değildi. Şu anda çok komik ve güzel. Şu an aklıma geldi. Bizim son dakika valiz toplamamız. Evet biz Amerika. bütün Amerika uçağını kaçırıyorduk da. Uçak çünkü şeymiş. 3'te mi ne? Yani Uçağa bindiğimizde terler evet yani sıklandık. uçak 3'te. Biz de onu şey diye düşünüyoruz işte. Ertesi gün 3'te. Bir de aklımızda niye kalmış? Atıyorum cumartesi kalmış. Biz de cumartesi. Meğer uçak cumaymış. Cumartesi falan gece. İşte o gece. Onu kaçırmışız ve en son trafikteyiz. Evet, korkunç bir Özge'nin trafikteyiz. ailesinden geliyoruz. Korkunç bir trafik. Yani uygulama bordo gösteriyor. Kırmızı da değil. Bordo gösteriyor. Asla yol ilerlemiyor. Dedim ki tamam madem yol ilerlemiyor bir check-in check-in'e yapalım. bakayım. Check-in'e bakayım. Check-in saati geldi. Saate bir baktım. İşte check-in 1 saat 40 dakika sonra bitiyor mu ne öyle bir şey yazıyor. Bizim eve ulaşıp benim kardeşimi arayıp sen bizi bırakman lazım. O sırada 15 dakika içinde 3 haftalık ya da 2 haftalık Amerika 15 valizini dakikada valiz yap diyemezsin. Ben 3 günde zor yapıyorum zaten. Serkan Bey, siz bir kere Mısır'a geldiniz değil mi? Eğer bir sonraki seyahatinde Özge'yi de götürmek istersen onu nereleri gezdirirsin? Mısır Eminim, seyahati yükleniyor. geliyor galiba Mısır'a geliyoruz. Elguna çok güzel bir yerdi. Onu söylemeliyim. Hakikaten çok güzel bir organizasyon, festival. Ben çok siz güzeldi. gittiğinde çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Birazcık etrafı da gezdirdi arkadaşlar. Oradaki arkadaşlar sağ olsunlar. Çok güzeldi. Ama Kahire'yi çok merak ediyorum. Evet. Kairo benim için must see yani. Oraya gitmem lazım. Gitmemiz lazım. Bir de Evet, şeyi de teklif etmişlerdi. Elguna'dan belki bir günlüğüne piramitleri görelim mi diye. Özgesiz göremezdim onları. Evet çok üzülürdüm Evet. ona gerçekten. Evet, ben de istemedim. Zaten görseydim büyük kavga çıkardı. Aşk olsun. Ama evet bir şey söyleyeceğim. Hani ilk kez gördüğümüz yerleri beraber görmeyi seviyorum ben. Hani O çok çünkü anılar hep daha içim bir güzel eksik oluyor. kalıyor. Kesinlikle. Kahire'yi görmek isterdim. Piramitler görmeniz gereken. Hadi inşallah o zaman diyelim. Özge yemek yapmayı biliyor mu? Öyle sorayım. Özge çok iyi yemek yapıyor. Şaka yapmıyorum. Yani çok iyi yapıyor. Özellikle Türk Evet. mutfağı zaten tencere yemekleri falan çok iyi. Yani sete götürüyorum yani. Ya evet bu ara sete götürüyor. götürüyorum, evet. Ben de fena değilim aslında ama Evet şimdi iyisin gerçekten iyisin. Ama dün akşam bir şey yaşandı aramızda bunu paylaşmak istiyorum. Serkan birkaç gün önce bana dedi ki ve kalbimden vurdu beni. Evde dolma pişirmiştim ve tam onu sevdiği gibi böyle bol kıymalı falan pişirmiştim. Serkan da böyle çok bir de benim elimin ayarı yok. Ben böyle sürekli böyle yemek verecekmiş gibi çok fazla pişiriyorum her 10 şeyi. kişilik. Evet 10 kişilik. Çünkü ben kalabalık bir ailede büyüdüm ve ben misafir de çok severim. Biri gelir. Olmamasından iyidir olması yani her zaman evde yemeği. O yüzden yine çok pişirmiştim. Serkan da böyle dolapta bir sürü dolma görünce sete götürmüş. Ve akşam bana gelince şey dedi. Ya çok iyi geldi bugün sette ev yemeği yemek dedi. Ve hiç söylenmeyecek insana dedi bunu. Ben o günden beri böyle her boş vaktimde girip böyle çılgınlar gibi yemek pişiriyorum ona ki sete götürsün mutlu olsun diye demek istiyorum. Bu büyük şey bütün konusu oldu özelimiz çünkü. zaten gitti artık. Anlatacağım Yok, şaka özel değil yapıyorum. onlar. Şaka yapıyorum. Yo bütün arkadaşlarımızla böyle çok tatlı konuştuğumuz konulardı bu. Ben böyle düştüğümde ki çok vururum kolum bacağımı bir yere ve parmağımı falan da çok keserim, ellerimi de keserim, yakarım. Her yerim yanık içindedir fırından falan. Serkan böyle önce bir şey oluyordu. Böyle sinirlenir gibi oluyor ben böyle bir şey yaptığımda. Ben her seferinde şey diyordum. Yani bana sinirlenemezsin. Benim şu an canım yanıyor. Hani bunu nasıl yaparsın diyemezsin bana. Teselli edeceksin önce Çok diyordum. kişi bana hak verecektir ama. Evet. Sonra dün akşam sen parmağını kesince ben birden sinirlendim. Hani nasıl
dikkat etmiyorsun diye. Çünkü çok üzüldüğüm için Evet. sinirlendim. Ve şey dedim. Şu an seni anladım. Sonunda. Niye sinirlendiğini anladım. Çünkü kendi canım yanmış gibi oldu ve çok üzüldüm. Evet. Üzüldüğüm için Sen de sinirlendim. sürekli bir yerini yaktığın, kestiğin için Bunun yerini bir ay oldu Benim ayda yılda herhalde. bir. Fırına yapıştırdık. benim yılda bir falan oluyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sorun yok. Bir dahaki soruya geçelim. En sevdiğiniz yemek ne? Özge'nin yaptığından yemeklerden. Ha. Ne? Bugün enginarlı pilav yapmış. Çok güzel. Afiyet olsun. Onun dışında dolması çok iyi. Ya bütün yemekleri iyi aslında. Gerçekten güzel yemek yapıyor. Şimdi şöyle bir sorum var. Tatillerde çok tartıştığınızı söylemiştiniz. Birbirinizde sizi en çok rahatsız eden şeyler neler? Çok Eskiden tartışmıyoruz. Artık tartışmıyoruz. tartışıyorduk. Daha artık çözüm odaklıyız. Evet, evet artık. Ama şey galiba evet sen kararsız, senin kararsızlığın mesela beni rahatsız ediyor dersek eğer hani daha ben çünkü hızlı karar vermeyi seviyorum. Sen daha düşünüyorsun ve Ben bu hepsinden istiyorum uzuyor. çünkü. Bunu da yiyelim, bunu da Evet, yiyelim, bunu evet. da yiyelim oluyorum. Bazen böyle bir fazla olabiliyor. Kararsızlık oluyor. Sende de işte açlık vurunca hemen bir yer bulmam lazım. Yoksa açken Özge değil. Evet ve çabuk yorulmam. Şimdi programda sevdiğimiz bir oyun oynayacağız. İkiniz de gözlerinizi kapatacaksınız. Ben de bir cümle söyleyeceğim ve bunun kime daha çok uyduğunu işaret edeceksiniz. Yani işaretle. Aynen öyle. Tamam. Hazırlanması daha uzun sürer. Bana mı gösterdin? Asla. Gözüm kapalı şu an. Benim de kafam. Daha gürültücü olan, daha sosyal olan, daha düzenli olan, daha unutkan olan, daha sabırlı olan, daha romantik olan, daha duygusal olan. Tamam, bitti. Ağlıyorum diye duygusal mı alıyorum? Diyor genel olarak hayata bakış için daha duygusal. Birinci aşamayı tamamladık şu an. İkinci aşamaya geçtik. Olan aşama anket. Bu bölümde size insanlar arasında tartışma yaratan bazı ifadeler söyleyeceğiz ve bu konulardaki görüşlerinizi merak ediyorum. Birincisi çiftler dizilerindeki çok romantik ve hayalperesttir. Hayır tabii ki de. Yani yok. Çevremde hiç dizilerdeki kadar kendi ilişkimizde dahil herhalde hayalperest ve romantik bir çift görmedik. Sizin görünüşünüz. Ve ben de katılıyorum. Ama galiba asıl o yüzden çekiyoruz zaten. Yani Evet tabii ki de yani. Tüm erkekler toksiktir ve kadın her zaman mağdur. asla. Evet yok hayır. Ya bu evet böyle algılanıyorsa bu arada biraz hüzünlü olur aslında. Yani ben hiç çevremde yani hep daha güçlü, daha aklı başında kadınlarla bir aradayız. Tabii evet dizilerde olabiliyor öyle anlar. İlk görüşte aşk diye bir şey yoktur. Vardır ya. Olabiliyor ya. Evet yani. Niye olmasın? Evet. Vardır. Yani bizim ilk görüşte aşk değil ama Değil. yani çok olası bir şey gibi hissettiriyor bana. Bana da öyle geliyor. Kıskançlık güvensizliğin bir işaretidir. Evet. Evet. Peki siz de kıskançlık olaylarına şey yaptınız mı? Bir girdiniz mi? Bir aralar işte bir şey. Evet tabii ilişki oturup İlişkinin birbirimize başlarında tabii yeterince güvenmediğimiz aslında birbirimizi tanımadığımız, yeterli tanımadığımız dönemde bizim de kıskançlıklarımız oldu ama çok uzun zamandır yok Kim hayatımızda. daha kıskançtı? Gerçekten mi? Ne zaman? Nasıl ben mi kıskanç? Evet. Olabilir olmayabilir bilmiyorum. Hayır sen kıskançtın. Peki ilişkiler fedakarlık gerektirir. Kesinlikle. Bir erkeğin en iyi arkadaşı kız olamaz. Olabilir. Olabilir. Erkek çocuk yetiştirmek kız çocuğu yetiştirmekten daha kolaydır. Şimdi ikisini de yetiştirmedik bilmiyoruz ama Ama sanmıyorum. arkadaşlarımıza bakılırsa Yani evet kız çocukları kız daha tabii rahat. daha... Hayır bence tam tersi. Şey Öyle mi? hissettiriyor bana. belli bir yaşa Kızlar kadar daha... erkek daha zor. Ya erkek çocukları daha düz hissettiriyor bana. Hani kız daha böyle emek istiyor çünkü duygusal zekaları falan da yüksek gibi. Evet. Ama bilemiyorum. Ama belli bir yaşa kadar bence kızları daha sakin, daha rahat yetiştirebiliyorsun. Erkekler zaten Her yaramaz olur evet yani. aynen oradan Bayağı. buraya zıplayan. Bilmiyorum gerçi. Kötü konular Karakter- gibi bunlar da karakter evet meselesi yani. aslında Evet da. hakikaten. Şimdi ikisini de Karakter yetiştirmedik meselesi. bilemiyoruz ama Bence çok konuşmayalım. evet kınamaya bilmiyoruz. Çocukları yetiştirmek kolaydır inanmak istiyoruz. İnşallah istediğiniz zaman da olur. Birlikte çalışan çiftler her zaman kavga eder. Şimdi ikinci aşama da bitti. Üçüncü bölüme geldik. Oyunlar. Kardeş mi sevgili mi diye resimler göstereceğiz size. Siz de orada tahmin edeceksiniz. Olur. Onlar da işte Mısırlı olacak hepsi. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Çok sevgili gibi geldi, hissettirdi. Yakışmışlar da. İnşallah kardeş değillerdir. Sence? Bence de Söyle. sevgili. Bence sevgili. Kardeş. Sevgililer mi? Evet çok da yakışmışlar. Bir dakika dur düşüneceğim. Kardeş ya. Göz ya bence de kardeş. Kardeş, Göz kardeş. çok benziyor. Kardeş. Oo çok iyiyiz. Hadi dur daha dur. Ha, Daha tamam. 50 tane O kart kadar var. mı var? Tamam. Kardeş bence değil mi? Bence de Kardeş. 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 Ya onlar da sanırım tam eminler. Size Çok iyisiniz ya. Bizce kardeşler. sevgili. Sevgili. Hey. İkisini de gördüm Mısır'da. Ha. Tanışamadık ama hatırlıyorum. Bence sevgililer. Sevgili. Kardeş. Bence de kardeş. Kardeş. Sevgili. Aa, Yok et. birbirine Bunlar benziyor. evli bu arada. Öyle mi? Aa, güzel bir çifte benziyor. Demek ki insan birbirine benziyor bir yerden sonra.
Sevgili. Karı koca hatta. Karı koca. Ay bir dakika dur. Gözlükleri de benziyor aslında ama sevgili. 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 Kardeş. Kardeşim mi? Kardeş diyecek. Evet. Gözlükleri de benziyor. Kıyafetler biraz böyle bozdu son anda. Gelinlik vibe verdi bize. Kardeş gibi. Çok iyi. Yok sevgili. Kardeş. Kardeş. Gibi bence. Şimdi diğer oyuna geçeceğiz. O mu bu mu diye. Bu oyunda bazı roller ve görevler söyleyeceğiz. Onların erkek mi yapmalı, kadın mı yapmalı diye cevaplamanız lazım. Olur. Başlıyorum. İlk özür dileyen erkek mi olması? Hepiniz. Ya bu arada bu çok cinsiyetlik değil tabii. Yani özür dileme iki tarafta yeri geldiğinde yapabilmeli. Önemli tarihleri hatırlayan. Ama şöyle kadınlar zaten her türlü hatırlar. Erkeklerin hatırlamaz. İşte hatırlaması gerek. Ben çok kötüyüm. Tarih konusunda ben de çok iyi bir değilim. tek doğum gününü tutamıyorum. Evet. Randevu planlayan. Mümkünse yani lütfen erkekler yapsın onu. Aile durumlarıyla ilgilenen. İkisi de, Aa, ikisi de bence yani. Evet. Bizim ilişkimizde mi bu yoksa genel yapmalı mı? Hangisi? Genel olarak. Ha o zaman erkek yapsın ya. Kadınlara büyük daha vermeyelim yani. Erkekler yapsın evet. İki tarafta diyorum ya. İlişkiyi heyecanlı tutan. Kim heyecanlı tutması lazım? Yani tabii iki tarafta. Bence de Çok hiç tek taraflı olacak iş değil yani. Hesap ödeyen. Bence yani. Yani evet tabii. Şeyse hani ilişki dinamiğine ve çocuğun tabii karşı tarafında bütçesine bağlı. Zorlamak da istemeyiz evet. Seyahati planlayan. Erkek planlaması. Aşkım çok yüklendik. Bayağı yüklendi ama bizde de öyle mesela. Evet, doğru. Sen dersin ki New York gerisini ben planlarım. Daha koruyucu olan. Ha, ya bilemiyorum aslında. Ben hani şey gibi düşünmüyorum. Şimdi erkeklere bir sürü bununla ilgili yükümlülüklerimiz var ama biraz böyle bu şefkat ve koruyuculuğu aslında bence iki tarafta birbirine Tabii ki de vermeli. nerede nasıl olduğuna bağlı. Evet, Yani durumlara göre. klasik olarak erkek diye cevaplıyorsun Evet. ama bence iki tarafta. Evde düzeni sağlayan. Beraber sağlıyoruz. Gene aslında. beraber Evet, sağlıyoruz. Bir tık daha şöyle derdim. Ha, evet. Aslında bizde şeye göre değişiyor. Kim daha yoğun çalışıyorsa. Biraz öyle oluyor. Evet. Bizde evet çalışma evde daha tempomuz çok göre. vakit geçiren. Evde vakit geçiren evle ilgileniyor. Evet. Ama mutfakta senin düzenini bozunca Ya, sinirleniyorum doğru. Peki yemek yapan. Bizde ben ama Serkan da yapıyor yani. ben de yapıyorum ya da genel olarak çok iyi erkek Müthiş şefler var işler evde. tabii. Hayır evde de çok güzel yapanlar var. İş bölümü diyelim yine. Kontrolü elinde tutan. Ya ilişkilerde kontrol çok istediğim bir şeydi. Kimse tutmasın yani kontrolü elinde mümkünse. Peki karar veren kişi. Yani son söz kimin gibi sanırım. Ha, yok bizde. Beraber. Şimdi böyle bitirmiş olduk. Sohbetiniz çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi. Teşekkür İyi ki ederim. varsınız. İyi ki sizi gördük. Siz de iyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet biz de çok keyif aldık. Çok teşekkür ederiz.